31 Aralık 2025 akşamı neredeyse 10 yıldır, evet tam 10 yıldır hayatımızın orta yerinde duran dev bir dizi. Bir fenomen. Gerçekten bir fenomen. Stranger Things son bölümüyle ekranlara veda etti. Ve bu hafta bize gönderdiğin kaynaklara baktığımda her yerin bu vedayla ilgili olduğunu görüyorum. Her yer, eleştiri yazıları, Reddit'te böyle alev alev yanan forum başlıkları, oyuncu röportajları, tam bir bilgi bombardımanı. Ve hepsi de böyle devasa bir beklenti yumağının tam ortasında duruyor. Bizim bu akşamki görevimiz de galiba bu yumağı biraz çözmek. Kesinlikle. Ama görevimiz sadece o 2 saat 8 dakikalık finalde ne oldu onu özetlemek değil. Değil, evet. Asıl amacımız bu finalin interneti neden böyle tabiri caizse bir iç savaşa sürüklediğini anlamak. Senin gibi milyonlarca izleyici neden ikiye bölündü? Neden bir taraf göklere çıkarırken diğer taraf yerin dibine soktu? İşte bu çok ilginç bir nokta. Yani bu sadece finalin iyi ya da kötü olmasıyla ilgili değil. Hiç değil. Kaynaklara baktığımızda anlıyoruz ki bu 10 yıllık bir beklentinin, bir birikimin sonucu. Yani bir taraf dizinin duygusal vaadini yerine getirmesini beklerken, diğer taraf daha çok hikaye ve kurgu tarafının tutarlı olmasını mı istiyordu? Tam olarak bu. Duffer kardeşler bu ikisinden hangisini karşılayabildi Veya ikisinin de altında mı ezildi? işte bütün soru bu. Hadi o zaman bu konuyu bir masaya yatıralım, bakalım perdenin arkasında ne var? Başlayalım. Bölüm, ekibin baş aşağı dünyaya yani Upside Down'a son ve en cüretkar sızma planıyla açılıyor. Herkesin bir görevi var. Her şey tıkır tıkır işliyor gibi. Gibi görünüyor başta, evet. Kuleye tırmanıyorlar. Planın kilit bir noktasında Hopper kendini feda etmeye hazırlanıyor ve tam o anda hepimizin beklediği gibi Eleven geliyor. Eleven sahneye çıkıyor ama karşılarındaki tehdit bu defa sandıklarından çok çok daha büyük. Burası işlerin gerçekten koptuğu yer. Çünkü sadece Vecna yok artık. Kaynaklardaki bir eleştirmen, Lovecraftvari bir kabus diye tanımlamış. Çok doğru bir tanım. Mind Flayer'ın o devasa fiziksel formu beliriyor. Bu artık birkaç çocuğun bodrum katında savaştığı bir canavar falan değil. Değil değil. Adeta bir tanrıya karşı verilen bir savaş gibi bütün atmosfer bir anda değişiyor. Ve bu devasa tehdit karşısında zafer ancak tam bir ekip çalışmasıyla geliyor sanırım. Kesinlikle. Nancy mesela kendini yem olarak öne atıyor. İnanılmaz bir cesaret. Will o sezonlardır böyle üstü kapalı ima edilen güçlerini sonunda tam anlamıyla kullanıyor. Eleven'a zaman kazandırıyor. Aynen öyle. O kritik saniyeleri kazandırıyor. Ve o an geliyor, Vegna'yı bir kaza saplamayı başarıyorlar. Ama tabii ki bu kadar kolay bitmiyor, asla. Asla tam başardık diyorlar, Vecna'nın hala hayatta olduğunu anlıyoruz. İşte o zaman bütün sezonların belki de en katartik, en tatmin edici anı yaşanıyor. Joyce Byers. Joyce Byers elinde bir baltayla beliriyor ve o unutulmaz repliği söylüyor. Yanlış aileye bulaştın. O sahnede her balta darbesiyle Vecna yüzünden kaybettikleri herkesi görüyoruz, değil mi? Bob, Billy, Eddie. Bu sadece bir canavarı öldürmek değil. Değil, bu 10 yıllık bir acının intikamıydı. Çok güçlü bir andı. Kesinlikle. Ve bu duygusal zirvenin hemen ardından dizinin en büyük gizemlerinden biri çözülüyor. Henry Creel yani Vecna bu güçleri en başta nasıl elde etti? Evet, bu hep merak konusuydu. Genç bir çocukken bir mağarada bulduğu içinde parlayan kırmızı bir taş olan eski bir çanta görüyoruz. Taşa dokunduğunda elindeki bir yaradan içeri parçacıklar sızıyor. Ve Mind Flayer'la ilk teması bu şekilde oluyor. Aynen öyle. Ve bu sahne bize çok önemli bir şey söylüyor. Henry yani Vecna en başından beri bir piyonmuş. Asıl kuklacı her zaman Mind Flayer'mış. Bir saniye, yani dizinin o büyük baş kötüsü olarak sunulan Vecna'nın kökeni aslında sihirli bir meteor taşı bulduğu kadar basit bir şeye mi bağlanıyor? Kaynaklardaki forumlarda bu konunun epey bir tartışıldığını gördüm. Tam olarak bu ikilemin merkezindeyiz işte. Bazıları bunu 80'ler korku sinemasına bir saygı duruşu olarak görüyor ama bazıları için bu biraz zayıf kalmış. Tam da bu yüzden internet ikiye bölündü zaten. Bir yanda basit, klasik bir köken hikayesi, diğer yanda daha karmaşık bir beklenti. Ve bu ikilem Eleven'ın kaderinde de karşımıza çıkıyor. Baş aşağı dünyayı yok etmek için gereken patlama sırasında Eleven kendini feda edercesine geride kalıyor.
Ekran kararırken onun öldüğünü düşünüyoruz. Ama sonra 18 aylık bir zaman atlaması ve her şey değişiyor. Epilogda Mike'ın grubun geri kalanını anlattığı bir hikaye duyuyoruz. Evet, diyor ki Kali ölmeden önce son bir illüzyon yarattı ve gerçek Eleven o patlamadan kaçmayı başardı. Şimdi şelalelerin olduğu huzurlu bir yerde yaşıyor. Kaynaklarda çok güzel bir ifade vardı bununla ilgili. Ekip kanıtlara değil, umuda inanmayı seçti. Bu, izleyiciye bırakılmış tamamen açık bir kapı. Ve o kapıdan geçip yeni bir hayata başlayan diğer karakterleri görüyoruz. 18 ay sonra herkes yolunu bulmuş gibi. Steve, lisede hem beyzbol koçu hem de biraz ironik ama cinsel eğitim öğretmeni olmuş. Haha, evet o ironik olmuş. Nancy, Nancy, üniversiteyi bırakmış ama hayalindeki işe kavuşmuş. Boston Herald'da gazeteci. Jonathan, NYU'da film okuyor, Robin, üniversitede. Joyce ve Hopper, onlar nihayet nişanlanmış. nişanlanmışlar, evet. Montauk'a taşınmayı planlıyorlar. Peki ya diğer gençler? Dustin ne yapıyor? Dustin okul birincisi olarak mezun oluyor ki bunu hepimiz bekliyorduk. Lucas ve Max onca badireden sonra nihayet birlikte mutlular. Will kendini bulmak için büyük bir şehre gitmiş. Mike da yazar olma hayalinin peşinde. Ve o mükemmel son dokunuş, Wheeler'ların bodrum katına iniyoruz ve yeni bir nesil görüyoruz. Döngü tamamlanıyor. Holly Wheeler ve arkadaşları bir masanın etrafında toplanmış Dungeons and Dragons oynamaya başlıyor. Hikaye başladığı yerde bitiyor. Ama bu görünüşte mutlu son, izleyicileri hiç de tek bir duyguda birleştirmedi. Aksine kaynakların gösterdiği gibi özellikle Reddit'te adeta bir iç savaş başlattı. İki kamp var ve aralarında uzlaşmaya hiç yer yok gibi. Hiç yok. O zaman önce hayal kırıklığına uğrayanların siperine bir girelim. Onların argümanları ne? Kaynakları okurken en çok karşıma çıkan kelime antiklimatik oldu. Özellikle final savaşı için. Bir aksiyon sahnesine sıkıştırılıyor. Bu birçok kişiyi tatmin etmemiş. Üstelik bu savaşın Molotov kokteylleri ve bir av tüfeğiyle kazanılması da. İşte o. Tehdidin ciddiyetini baltalamış gibi görünüyor. Bir Reddit kullanıcısı yazmış. Yıllarca korktuğumuz şeyin bu kadar kolay yenilmesi geçmişteki tüm kayıpları anlamsızlaştırdı. Bu da bizi doğrudan plot armor yani senaryo zırhı eleştirisine getiriyor. Ana karakterlerden hiç kimse ölmüyor. Hatta ciddi şekilde yaralanmıyor bile. Evet, o Steven kuleden düşer gibi olduğu anlar falan artık inandırıcılığını yitirmiş. Ama kaynaklardaki bir yorumcu çok daha derin bir noktaya değinmiş. Neymiş o? Diyor ki, bu mesele sadece kimsenin ölmemesi değil, dizinin kendi kurallarının yıkmasıyla ilgili. Hatırla ilk sezonda Barb acımasızca öldürülmüştü. Evet. Ve o bize net bir mesaj vermişti. Hawkins'te kimse güvende değil. Bu dizinin alameti farikasıydı. Doğru. Ama finalde tam tersi bir mesaj verildi. Merak etmeyin, ana karakterlerin hepsi güvende. İşte hayranların ihanete uğramış hissetmesinin asıl sebebi bu kuralın yıkılması. Bir de tabii ki cevapsız bırakılan tonla soru var. Forumlar bunlarla dolu. O orduya ne oldu? Linda Hamilton'ın karakteri ne oldu? En önemlisi, Hopper onlarca askeri öldürdükten sonra yasal olarak nasıl aklanıp tekrar şerif olabildi? Hah, evet. Veya Mindflayer'ın geldiği o ana vatan neden bomboştu? Diğer canavarlar neredeydi? Bunlar havada kalmış. Ve harcanan potansiyeller. Magzin onca mücadelenin sonunda tekerlekli sandalyeye mahkum edilerek pasif bir role indirgendiğini düşünen büyük bir kitle var. Ve tabii hayran teorileri, kaynakları okurken gördüm ki pek çok hayran kendi yazdıkları finallerin, hani Eddie geri dönsün ya da her şey D&D oyunu çıksın gibi teorilerin, Dizinin sunduğu sondan daha yaratıcı olduğunu düşünüyor. bu da beklentinin ne kadar büyüdüğünü gösteriyor aslında. Ama bu hayal kırıklığı madalyonun sadece bir yüzü. Çünkü aynı başlıkların altında finali hayatlarının en iyi dizi anlarından biri olarak gören, gözyaşları içinde izlediğini söyleyen yüzlerce yorum da var. Kesinlikle. Onların gördüğü şey bambaşkaydı. Onlar için bu final bir aksiyon finali değildi, bir karakter finaliydi. Anladım. Ve bu açıdan baktıklarında özellikle Joyce'un zaferi onlar için paha biçilmez. Joyce'un Vegna'yı öldürmesi sadece bir canavarı yok etmek değil, Bob'un, Hopper'ın, Will'in çektiği acıların hesabını soran bir annenin zaferiydi.
Flashbacklerle desteklenen o sahne onlar için son derece katartik ve hak edilmiş bir an olmuş. Aynen öyle. Bir de kötünün basitçe kötü kalması meselesi var. Vegna'ya bir kurtuluş hikayesi yazılmaması, karakterin özüne sadık kalındığını gösteriyor ve bu cesur bir tercih olarak görülüyor. Jamie Campbell Bower'ın oyunculuğuna da övgüler var tabii. Bu tek boyutlu kötülüğe bile bir derinlik kattığı söyleniyor. Ve bu kamptakiler ölümlerin olmamasını bir zayıflık olarak görmüyor. Tam tersine diyorlar ki bu dizinin asıl tezini kanıtladı. Stranger Things hiçbir zaman bir Game of Thrones olmadı. Bu dizi her zaman travmalarla başa çıkmaya çalışan bir bulunmuş aile hakkındaydı. Ve finalde bu ailenin kazanması dizinin ruhuna en uygun sondu. Dizinin bir D&D sahnesiyle başlayıp yine D&D ile bitmesi de bu çerçeveyi tamamlıyor sanırım. Mükemmel bir şekilde tamamlıyor, çok beğenilmiş o detay. Peki ya Eleven'ın o belirsiz sonu? Bir tarafın yazarlar kolaya kaçmış dediği o açık kapı, diğer taraf için ne ifade ediyor? Diğer taraf için bu dizinin 80'ler ruhuna yaptığı en büyük saygı duruşu. O dönemin filmleri her şeye açıklamazdı. İzleyicinin hayal gücüne yer verirdi. Doğru. Eleven'ın sonunu belirsiz bırakmak da her izleyicinin kendi vedasını yaratmasına olanak tanıyan usta bir hamle olarak görülüyor. Yani bir tarafın tembellik dediğine diğer taraf izleyiciye saygı diyor. İki kamp arasındaki temel felsefi fark bu aslında. Peki taraftarlar bu kadar bölünmüşken profesyonel eleştirmenler ne düşünüyor? Onlar bir noktada anlaşabilmiş mi? Pek sayılmaz. Nerdist son derece tatmin edici bir veda başlığını atarken Consequence 10 yıllık bir destan bir fısıltıyla son buldu diyor. Onlar da kendi içlerinde bölünmüş. Ama anlaştıkları bazı noktalar vardır herhalde. Var, evet. Artılardan başlarsak neredeyse hepsi karakter gelişimlerinin başarıyla tamamlandığı konusunda hemfikir. Özellikle Hopper ve Eleven arasındaki baba-kız ilişkisinin duygusal zirveye ulaştı. Ve Mike'ın yeniden önem kazanması. Evet, Mike'ın son 2 sezondur biraz arka planda kaldıktan sonra yeniden hikayenin merkezine oturtulması çok iyi işlenmiş diyorlar. Görsel dünyada övgü toplamış, Mind Flayer sahneleri için neredeyse nefes kesici demiş. Bir blockbuster filminden farksız ifadesini kullanıyor. Ve tabii Jamie Campbell Bower, performansı için neredeyse her eleştiride ödüllük deniyor. Bir de kapanış hissi var sanırım. Yani bazı sorulara rağmen ana hikayenin bittiğini hissettiriyor diyorlar. Aynen, izleyiciye bir kapanış hissi vermeyi başardığını kabul ediyorlar. Hikayenin bittiğini ve karakterlerin huzura erdiğini hissediyorsun. Gelelim madalyonun diğer yüzüne, yani eksilere. En yaygın eleştiri sanırım tempo sorunları. Evet, özellikle o 45 dakikayı aşan epilog kısmı. Çok uzun ve sanki birkaç farklı epilog birbirine eklenmiş gibi hissettirdiği söyleniyor. Yani savaşın yarattığı gerilimi söndürmüş diyorlar. Tam olarak. Consequence'daki yazar adeta bir son sözler maratonu gibiydi diyor. Tahmin edilebilirlik de bir diğer eleştiri konusu, büyük sürprizler yokmuş. Yok, oldukça düz bir çizgide ilerlemiş. Bir de ilginç bir eleştiri var, müzik seçimleri. Prince'in Purple Rain gibi ikonik şarkılarının sahnelerle tam örtüşmediği, hatta dikkat dağıttığı söyleniyor. Ama kaynaklardaki en şaşırtıcı eleştiri, baltalanan sürpriz başlığı altında. Bir saniye, bu inanılmaz bir şey. Yani Vegna'nın köken hikayesi, finalden aylar önce Londra'da bir tiyatro oyununda mı açıklanmış? Evet öyle olmuş. Neden? Kaynaklar buna bir açıklama getiriyor mu? Bu bilinçli bir tercih mi, dev bir iletişim hatası mı? İşte bunu kimse anlayamamış. Nerdist'teki eleştirmen bunu TV tarihindeki en akılmaz ve kendi bacağına sıkma kararlarından biri olarak tanımlıyor. İnanılır gibi değil. Bu finaldeki büyük ifşanın bütün etkisini azaltmış olmalı. Ciddi şekilde azaltmış. Sebebi ise hala bir muamma. Ve son olarak hayranların da şikayet ettiği o ucuzlatılan gerilim meselesi. Evet, Consequence diyor ki dizi sezonlar boyunca o kadar çok sahte ölüm anı yani fake out kullandı ki finalde Eleven'ın kendini feda ettiği sahnede bile izleyici artık buna inanmakta zorlandı. Yani ağlayan kurt hikayesi gibi olmuş. Gerçek bir tehlike anı geldiğinde duygusal etki yaratmakta zorlanmışlar. Aynen öyle. Ama tüm bu profesyonel eleştirilerin, teknik detayların ötesinde bir de işin çok insani bir boyutu var. 10 yıl. 10 yıl.
Bir ömrün önemli bir parçası. Ve bu veda sadece ekrandaki bir hikayenin değil, o hikayeyi yaratan insanların hayatlarındaki gerçek bir dönemin de sonuydu. Kesinlikle. Kaynaklardan birinde Millie Bobby Brown'un anlattığı bir an var ki beni çok etkiledi. Çekimlerin son gününden önceki gece arabasını kenara çekip yarım saat boyunca ağlamış. Finn Wolfhard bir röportajında biz artık bir dizi ekibi değil, gerçek bir aileyiz diyor. Bu duygusal ağırlık, iyi ya da kötü, finalin her karesine sinmiş durumda. Sonuç olarak Stranger Things finali neredeyse imkansız bir görev üstlendi. Farklı beklentilere sahip milyonlarca insanı aynı anda memnun etmek. Bir yanda dizinin duygusal sözünü tutmasını bekleyenler, diğer yanda mantıksal ve kurgusal sözünü tutmasını bekleyenler vardı. Ortaya çıkan sonuçta bu iki beklenti arasında bir denge arayışı oldu. Ve bu denge bazıları için mükemmeldi, epik ve duygusal bir vedaydı, bazıları içinse Aceleye getirilmiş ve potansiyelini harcamış bir son oldu. ama bu tartışmaları gördükten sonra kimse bunun bir dönemin sonu olduğu konusunda hemfikir olmayı reddedemez. Peki bütün bunlar yani bir finale verilen bu kadar zıt tepkiler bizim hikayelerle kurduğumuz ilişki hakkında ne anlatıyor? Güzel soru. Yıllarca birlikte teoriler ürettiğimiz, karakterlerle birlikte güldüğümüz, ağladığımız bir hikaye bittiğinde o son kime aittir? Hikayeyi yaratanlara mı yoksa 10 yıl boyunca o dünyada yaşayan ve onu hayal eden biz izleyicilere mi? Bu belki de üzerinde düşünmeye değer en tuhaf şeydir.